Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Evet, bugün belki çokça duyduğunuz, ismini belki telaffuz etmekte de bazen zorlandığınız nefroloji nedir? Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Sevgili dostlar, ben iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı olarak yaklaşık 31 yıldır hastalarıma, danışanlarıma hizmet vermekteyim. Evet, nefroloji sevgili dostlar bir böbrek hastalıkları sürecini yöneten bir bilim dalıdır. Bu sürecin içerisinde böbrek sağlığı çok ama çok önemlidir. Malumunuz olduğu üzere sadece böbrek bir idrar yapma organı değildir. Böbrek kendi içerisinde bir takım hormonların üretiminde de ana temel mekanizmalar içermektedir. Sevgili arkadaşlar, hepimizin var olan iki böbreği var. Bu iki böbrek içerik itibariyle 1 milyon yani toplam 2 milyon nefron içermektedir. Ve günlük yaklaşık 180 litre kan o 2 milyon nefrondan süzülür ve 24 saat bu süzülme işlemi yapılır ve sonuçta 178,5 litre kan tekrar vücuda döner. Geriye kalan o 1-1,5 litre de idrar olur arkadaşlar. Ve o idrarı biz ne yaparız? Atarız sevgili dostlar. Peki 180 litre kan az önce söylediğim gibi ne yapıyor? Vücudumuzda 24 saat içerisinde sürekli siz isteseniz de istemeseniz de vücudunuzda böbreklerden sürekli ne yapılıyor? Devri daim olarak temizleniyor. İşte bu temizlenme sürecini sekteye uğradığı durumlarda işte o zaman kronik böbrek hastalığı dediğimiz bir süreç ortaya çıkıyor. Peki böbrek sağlığı konusunda diğer hastalıklar nedenli bu böbrek sağlığını olumsuz yönde etkilemekte? Hipertansiyon, diyabet, obezite, kanser, FMF, romatoid artrit gibi yüzlerce binlerce hastalık sonuç itibariyle böbrek sistemini ne yapıyor? Bozabiliyor arkadaşlar. Bozabildiği için de o yüzden eğer siz yüksek tansiyon hastasıysanız tansiyonunuzu mutlaka kontrol altında tutmanız gerekmektedir. Eğer şeker hastasıysanız yine şeker düzeylerinizi kontrol altında tutmak zorundasınız arkadaşlar. Eğer kilo almaya devam ediyorsanız o almış olduğunuz kilolar maalesef yine böbrek fonksiyonlarını ne yapmaktadır? Bozmaktadır. İşte sevgili dostlar, hangi hastalığa sahip olduğunuzun bir önemi yok. Esas önemli olan şey böbrek sağlığı noktasında bizlerin ne yapması gerektiği. Sevgili dostlar, evet sıvı alımı çok önemli. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı olan belirli bir miktarda sıvı alımı hepimizin malumu. İşte o sıvı alımını doğru şekilde ve doğru miktarlarda aldığınız zaman böbrek buradaki süzme işlemini yaparak sizin o 180 litre kanınızı almış olduğunuz o sıvıyla ve almış olduğunuz o gıdalarla birlikte harmanlayarak çok güzel bir şekilde idrarla atılımını sağlamaktadır. Peki sevgili dostlar, eğer yüksek tansiyon hastasıysanız, eğer o tansiyonunuz düşmüyorsa ve onu umursamıyorsanız, o baş ağrılarına, o enseden gelen ağrılara çok ciddi anlamda dirençliyim ben, bana bir şey olmaz diyorsanız, sonuçta benimle karşılaşma ihtimaliniz giderek artmakta. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet, tuzlu yemekten lütfen vazgeçin. Bakın tuz evet vücudumuzun önemli bir yapı taşı. Evet onu da almak zorundayız ama bunu aşırı miktarda aldığınız zaman vücudun o temel fonksiyonlarının bozulacağını, o temel fonksiyonların içerisinde de o boşaltım fonksiyonu içerisinde çok ciddi anlamda problemler oluşturabileceğini unutmayın arkadaşlar. Şeker hastaları, lütfen şekerlerinize dikkat edin. Bir taraftan çokça yemek yiyerek nasıl olsa ben insülin kullanıyorum, nasıl olsa şeker ilacı kullanıyorum, ben bunun dozunu artırarak istediğim kadar yerim demeyin sevgili dostlar. Yine sonuçta bunu yaparsanız yine karşılaşma ihtimalimizi ne yaparız? Arttırır sevgili dostlar. O yüzden kilo da almayın arkadaşlar. Hareket edin. Eğer o aldığınız kilolar bir şekliyle vücudunuzun o sistemlerini bozacağı için ve sonuçta yine benimle karşılaşma ihtimalinizi arttıracağı için bu noktada da hem hareketi hem de yeme ölçünüzü lütfen ayarlayın sevgili dostlar. Evet, kronik böbrek hastalığı adı üzerinde. Kronik arkadaşlar.
düzelme ihtimali maalesef kalmıyor. O 2 milyon adet nefron hızla ilerleyerek ortadan kayboluyor. İşte bunu kaybetmemek için o tansiyonunuza, şekerinize, kilonuza ve mevcut sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ki eğer o 2 milyon nefron 100 binin altına düştüğü zaman 100 bin arada kaç fark var? 1 milyon 900 bin nefron gider arkadaşlar. Ruhunuz duymaz. Hiçbir şekilde size bir belirti dahi vermez. İşte bundan dolayı sevgili dostlar ne yapmanız gerekiyor? O böbrek sağlığını koruma noktasında mutlaka ve mutlaka şekerinize, tansiyonunuza, kullandığınız ilaçlara, her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Evet sevgili dostlar, böbrek hastalıkları şu anda Türkiye'de giderek artmakta. Her 5 yetişkinden biri kronik böbrek hastası arkadaşlar. Bunu unutmayın. Her 5 erişkinden biri. Bu da yaklaşık 11 milyondan fazla kişi kronik böbrek hastası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Bu yüksek bir rakam. Bunların kaçı biliyor? Yaklaşık 300 bin civarı kişi evet kronik böbrek hastası olduğunu biliyor ve buna yönelik de hastanelere gidip geliyor. Geri kalanın haberi dahi yok arkadaşlar. İşte haberiniz olduğu noktadan sonrasına yapılabilecek maalesef bir şey yok. Ya da kısıtlı. İşte o kısıtlılığı ortadan kaldırabilmenin yolu kronik böbrek hastası olmamadan geçiyor. İşte bu noktada gelin el birliğiyle hep beraber böbrek sağlığını koruma noktasında yapacağınız her hareket sizi tansiyon hastası olmaktan, sizi şeker hastası olmaktan, sizi kilolu biri olmaktan, sizi bir takım diğer problemlerden, kanser olmaktan koruyacaktır. O yüzden böbrek sağlığı çok önemlidir arkadaşlar. Böbrek sağlığının diğer branşlarla olan ilişkisi çok fazladır. Çünkü sonlanım noktası yine dönüp dolaşır, nefroloji ile kesişir arkadaşlar. Bundan dolayı 11 milyondan fazla kişinin kronik böbrek hastası olduğu düşünüldüğünde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bunun daha da artmasını engellemek yine bizlerin elinde arkadaşlar. Bundan dolayı ben hepinize bir kere daha bu uyarıyı yapmak istiyorum. Sevgili dostlar, günümüz dünyasında stres had safhada. Evet, fast food dediğimiz hızlı atıştırmalıklar had safhada. Ve bunları ne yapıyoruz? Çocukluk çağından itibaren maalesef tüketmeye başlıyoruz. İşte bu sürecin hızlanma süreci maalesef o çocukluk çağıyla birlikte erişkin dönemde artık son noktaya geliyor. O yüzden bu süreci kısaltmanın yolu böbrek sağlığının yeniden inşa edilmesiyle ortaya çıkıyor. Şöyle bir hayalim var arkadaşlar. Bir gün benim polikliniğimin kapısı çalındığı zaman, bir kişi içeri girdiği zaman, hocam merhaba. Buyurun ne şikayetiniz var dediğimde benim bir şikayetim yok. Niye bana geldiniz şikayetiniz yoksa? Ben kendi adıma, annem şeker hastası, babam tansiyon hastası, amcamda romatizmal hastalıklar var. Bir takım problemler var hocam. Ben şu anda iyiyim. Bir sağlık problemim yok ama ben nasıl böbrek hastası olmam? Eğer ben bu soruyu bir gün duyarsam arkadaşlar işte o zaman bir takım o değişimlerin, o sıkıntılı değişimlerin ne kadar hızlı bir şekilde pozitif yönde değişeceğine hepimiz tanıklık edeceğiz. Umuyorum ki nefroloji uzmanlarının kapısını hiçbir sağlık problemi yaşamayan insanların çalarak bizlerden nasıl böbrek hastası olmayızın cevabını aldıkları gün bence değişimin ve değişmenin müthiş bir günü olarak ortaya çıkacaktır.